Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu video sizin de sıklıkla istediğiniz ve yurt ortamının nasıl olduğunu merak ettiğiniz videolardan birisi olacak. Bu videoyu şöyle hazırladım. Yurttayken kendi aramızda böyle küçük etkinlikler yapıyorduk. Kültür günleri gibi veya doğum günleri olsun. Çeşitli partiler düzenliyorduk. O sırada da çektiğim kısa videoları birleştirerek hem sizlere yurt ortamını göstermek istedim, hem de bu videoları da bu şekilde kullanmak istedim. Bununla ilgili bir video yapmayı aslında düşünüyordum ama bir türlü fırsat bulamamıştım çeşitli sebeplerden dolayı. Ama bu videoda çektiğim kısa videoları birleştirerek en azından yurt hakkında, yurt ortamı hakkında bir bilgi edinmenizi sağlayacak bir video haline getirmek istedim. Bu video aslında 2 bölümden oluşuyor. İlkinde izleyeceğiniz bir kültür gecesi gibi düşünebilirsiniz. Her ülke kendi yemeklerini yaptı. Zaten videoda ayrıntılarıyla göreceksiniz. İkinci videoda bir doğum günü partisi. Bu doğum günü partisini seçmemdeki sebep biraz farklı olmasıydı. Yurttaki Belçikalı arkadaşların düzenlemiş olduğu bir partiydi bu. Biraz farklı olduğu için bunu da paylaşmak istedim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bu videoda size yurt ortamını göstereceğim biraz. Akşamda zaten böyle her ülkenin kendi mutfağına özgü yiyeceklerini yaptığı bir ortam olacak. Herkes kendi ülkesinin yemeğini tanıtacak bir nevi. Bunu da sizlere göstermeye çalışacağım. Biz de Kayseriler olarak yağlama ve mantı yapmayı düşünüyoruz. Şimdi başlayalım. İsmet, what are you cooking? I'm cooking Kayseri yağlaması and hambal. Okay, thank you. Cyril, what are you cooking? I'm Cyril. Nice to meet you. So, Me too. hello, my dear student. I'm cooking an apple pie crumble. I don't know if it's common for French, but that's something I like to prepare. Okay. Looks good. Gonca, what will you cook? I'm cooking tantuni. Okay. I'm from Mersin. Yes. Yes. Istanbul? No. Mersin. Yeah. Name? Mersin. 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 Merci. No. Merci. Okay. Lise, do you want to say something? Okay. I'm trying to stay alive. My fries are waiting to be in oil. Oh, it's ready. Okay, no I don't problem. care anymore. Still trying to survive. Furkan, ne yapıyorsun? Domates yapıyorum. Hayatımda ilk defa yapıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Zamanlı şartları ne bulsan kullanacaksın. Oklava yoksa rakı mıydı bu? Neydi? Limoncello şişesi var yani oklava. Evet, oklavamız bu. Limoncello. Limoncello kardeşim, öğren bunları. Limoncello'ymuş. Rakıda mı yuvarlak içini? Rakıyla da olur. Ama içini değil dışını kullanacaksınız. Yeter ki hamur açmak iste. Evet. Evet, gördüğünüz gibi yemekleri böyle zor şartlar altında yaptık. İmkanların el verdiği kadarıyla yapabildik. Ama güzel bir geceydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde de bizim kültürümüze daha yakın bir son oldu. Şimdi o videoları izleyelim.
Evet, izlediğiniz gibi yabancı öğrencilere ayırt etmek biraz zor. Çünkü o kadar uyum sağladılar ki gerçekten tıpkı bizden biri gibi oynuyorlardı ve oldukça da ilgi duymuşlardı. Şimdi sizleri Belçikalı arkadaşların düzenlemiş olduğu doğum günü partisine götüreceğim. Gerçekten benim ilgimi çekmişti. Videoya geçmeden önce çok kısa bir ön bilgi vereyim. Partiyi düzenleyen kişi bir kurgu oluşturuyor, bir hikaye oluşturuyor ve olaylar aslında bu hikayenin etrafında gelişiyor. Hikayenin içerisinde de olan çeşitli cezaları doğum günü olan kişiye uyguluyorlar ve ondan yapmasını istiyorlar ve doğum günü olan kişi de bu cezaları yapmak zorunda sorgulamadan. Şimdi o videolarımızı izleyelim. Oh yeah, yeah, you totally nailed it. Okay. Nereden doğdun? After carefully tucking her new friend away, she began to examine all the doors. There were big doors, small doors, doors with beautiful gold handles, and doors that are past their prime. Tick tock, tick tock, tick tock. Maybe we should wait. Yeah, we'll do that room. There, you have that damn rabbit again. Linda could just see him jump through a tiny door. She quickly tried to follow him, but unfortunately, she was too big. How would she get to the other side now? The birthday girl sat down and started thinking. Yes, she could drink something to grow or drink something to shrink. But that was so obvious. No, she had a much better idea. Piglets, known for their meat, but also for their enormous strength, were able to help her further. You know, the piggies like... Yeah. Surely they could smash that door. But where could she find a pig? Linda began to search, but could not even spot any of these big animals. There was no other way. She should mimic the sound of a pig and eat, hoping for the other piglets to come to help her. It sounds a little bit like this. Ree, ree. That little girl. But we have an attribute for you. So now she will... But wait, her boyfriend also has something. Yeah, wait, actually, I'm like not so hard. So he thinks something wrong, so She chose the things. Okay. Okay. He's proud of you! I hate you guys. Nice. You can say no. Blink twice if you need help. Okay, Go for it. go for it. Otherwise, the story isn't complete. You know. Well, that's 1 minute again. no. Come on, that's a really big knull. You know, like a big... Maybe you should make me laugh then. Do something. If I need to make some. I only cry when I laugh. So. Someone knows something to make her laugh? No. No. Does she need to help you? Yes. Okay, you can do it together. I did the last. Allez, by 1, by 3, by 3. Beautiful! It seems to her. In the distance, she hears the grunting of dozens of pigs. The ground began to tremble, and whoosh! Where the small door used to be, there was only one large hole you could see. Linda crawled through the hole and ended up in the end of fortune. Okay, okay. Now we can celebrate further and... Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoları daha güzel bir şekilde sunmak isterdim. Ancak o anki şartlar ona el verdi diyelim. Yurtta kendi aramızda, kendi kendimize düzenlediğimiz böyle doğum günü partileri olsun
çeşitli geceler, partiler olsun oluyordu. Ve ayrıca kendi başımıza kurduğumuz bir speaking club da vardı. Yine o da güzeldi, onda da eğlenmiştik ve oldukça faydalı olmuştu. Tabii ki bunların hepsini sizlere gösteremedim çünkü her zaman, her fırsatta video çekemiyorum maalesef. O yüzden çekebildiklerimi böyle bir araya getirip sizlere bu şekilde sunmak istedim. Bizim yurt maceramız, Erasmus maceramız bu şekildeydi. Umarım siz de gittiğinizde eğlenirsiniz. Kendi aranızda çeşitli partiler ve böyle güzel organizasyonlar yapmayı unutmayın ve keyfini çıkarın derim. Çünkü oradayken zaman çok çabuk geçiyor, bunun farkındayım. Ve bunu yaşayarak öğreneceksiniz siz de. Erasmus'la ilgili videoların devamı yine gelmeye devam edecek. Şimdilik bu videonun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda yeniden görüşene kadar kendinize iyi bakın.